Hepinize selam arkadaşlar. Keyifleriniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Photoshop Beta olarak yeni yapay zeka özelliğini kullanmaya başlamıştık. Birkaç gün önce de iyileştirilmiş bir şekilde Photoshop 2024 olarak nihayet karşımıza geldi. Öncelikle tüm kullananlara ve kullanacak olanlara hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Photoshop 2024'de tam olarak neler geldi detaylı bir şekilde göz atacağız. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapalım. Photoshop Beta sürümünde kullandığınız özelliklerin tamamı iyileştirilmiş bir şekilde Photoshop 2024 olarak kullanabileceğiz. Adobe hesabınızdan veya Creative Cloud üzerinden kullanıyorsanız Photoshop'a gelen son güncellemeyi kontrol etmeyi unutmayın. Evet, beta sürümünde artık aşina olduğumuz fotoğrafımızın altında artık böyle bir panelimiz ben yerini sevmesem de Photoshop 2024'te de şimdilik karşımızda olacak. Bu panelimizi kullanırken özellikle kafa karıştıran birkaç husus var. Onları da detaylı bir şekilde incelemesini yapacağız. Şimdi bu fotoğrafımızda bulunan modelimizin seçim işlemini yapalım. Hemen Select dediğimizde otomatik olarak seçim işlemimizi yapmış olacak. Klavyemizden Ctrl+C dediğimizde background'umuzun gözünü kapattığımızda arka planımızı transparan bir şekilde ayırıp istediğimiz fonun rengi rahatlıkla yerleştirebiliriz. Tabi önceki sürümlerde de bu işlemimiz oldukça kolaydı. Sadece buradaki değişiklik fotoğrafımızın altında artık her şeye rahatlıkla ulaşabileceğiz. Hemen arka fonumuza rengimizi atalım. Background'umuza gelelim. Buradan şöyle bir solid color diyelim. Şöyle bir sarı rengimizi seçip OK diyelim. Çok basit bir şekilde seçimimizi yapıp arka fonumuzu rahatlıkla değiştirebiliriz. Yalnız zor ve detaylı bölgeleri temizlemek hala tam gelişmiş değil. Zor bölgeleri temizlemekle alakalı detaylı videom mevcut. Bilmeyenler ve öğrenmek isteyenler videomu izleyip detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdi Ctrl+Z diyelim, geri gelelim. Panelimizde Remove Background dediğimizde modelimizi arka plandan maskeleme yöntemiyle rahatlıkla ayırma işlemini yapabiliriz. İsterseniz de bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi seçim işlemi, modeli veya nesneyi temizleme, artık bu işlemler oldukça kolay. Zaten yapay zekanın devreye girmesiyle işlerimiz daha da kolaylaştı. Hemen ikinci örneğimize bir bakalım. Şimdi bu örneğimizde özellikle maskeleme işlemini bu panelde karıştıran arkadaşlarımız var. Hocam detaylı anlatır mısınız diye yazan birkaç arkadaşımız oldu. O arkadaşlarımız da dikkatli izlesinler. Zaten göreceksiniz, oldukça da kolay. Şimdi hemen otomatik olarak seçim işlemimizi yapalım. Evet, gördüğünüz gibi seçim işlemimizi otomatik olarak yaptık. Fakat bazı bölgelerin seçim işlemlerini tam olarak algılayamadı. Hemen maskemize geldiğimizde gördüğünüz gibi şu kısımlarda bayağı bir sıkıntı var. Bunları düzeltmemiz de oldukça basit. Hemen panelimizde maske ekleye geldiğimizde boşluklarımızı bu şekilde boyayarak eksik kalan yerlerimizi tamamlayabiliriz. Veya istemediğimiz alanlarımızı ters maskeye geldiğimizde silme işlemlerimizi, temizleme işlemlerimizi maskeleme yöntemiyle rahat bir şekilde yapabiliriz. Yani kısaca boşlukları doldurmamız için artı yazan simgeye, silmemiz için de eksi yazan simgeye gelip işlemimizi uygulayabiliriz. Zaten katman panelimizde maskemizin hareketlerini işleminize göre görebilirsiniz. Doldurma ve temizleme işleminizi bitirdiğinizde uyumlu bir arka fonu da fotoğrafınıza yerleştirebilirsiniz. Veya bu şekilde transparan olarak kullanabilirsiniz. Hemen bir diğer örneğimize geçelim. Evet, bu yapay zeka özelliği Photoshop Beta'ya ilk geldiğinde özellikle bazı yerlerde parça değiştirme veya ekleme işlemlerinde bazı ufak sıkıntılar yaşanıyordu. Bazen başka işlemler yapıp ekstra müdahale etmemiz gerekiyordu. Örneğin bu fotoğrafta olduğu gibi elde tutulan herhangi bir parçayı değiştirmek istediğimizde özellikle modelin parmak ve el kısımlarında yapay zeka çok yetersiz kalıyordu. Hala tam iyileştirilmiş değil ama ilk çıktığıyla şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Hemen şöyle örnek olsun diye bir gösterelim. Şöyle şu kısmı seçelim. Örneğin modelimizin elinde kamera olmasını isteyelim. Şöyle kamera yazıp generate diyelim. Evet, gördüğünüz gibi kamerayı bizim için 3 tane yerleştirdi. Burada önemli olan parmak ve eller. Şöyle büyüttüğümüzde el ve parmaklarda herhangi bir sıkıntı olmadığını görebiliriz. Dediğim gibi el ve parmaklarda eklemek istediğimiz parçaya göre bazen sıkıntılar yaşayabiliyorduk. Şimdi yavaş yavaş bu işlemler daha da iyi sonuç vermeye başladı. Çok yakın zamanda da daha da iyi olacaktır. Hemen bir diğer örneğimize geçelim. Evet, bu örneğimizde de fotoğrafımızın çerçevesini belirleyip istediğimiz ölçüye göre doldurma işlemimizi yapacağız. Yalnız burada kafa karıştıran ufak bir konu var. Bildiğiniz gibi genişletme veya doldurma işlemimizi yaparken crop aracımıza geldiğimizde Expand özelliği yaklaşık bundan bir ay önce Photoshop Beta'ya gelmişti. Photoshop 2024'te de bu özelliğimizi kullanacağız. Burada kafa karıştıran konu bana gelen mesajlarda, hatta şöyle yaparım, uygulayarak göstereyim ben size. Crop aracımıza geldiğimizde alt panelimizde veya üst tarafta ayarlarımızı yaparak istediğimiz ölçülerimizi uygulayarak çerçeveye göre genişletme işlemimizi yapabiliriz.
İsterseniz bu kısımdan hazır ölçülerimizi belirleyip aynı şekilde üst taraftan da genişletme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Burada kafa karıştıran konuya gelecek olursak şöyle birazcık ufaltalım. Burada ölçülendirme ayarlarımızı expand'a getirip örneğin bu fotoğrafta 16:9'u seçip ölçümüzü ters çevirip dik bir şekilde yani Instagram Reels veya Story ölçülerinde ayarlayabiliriz. Çerçevemizi şu şekilde büyüttüğümüzde fotoğrafımızı tam ortalayıp sonuna kadar genişlettiğimizde az bir şey de ufaltalım. Generate dediğimizde yapay zekanın üst ve alt taraflarını bizim için doldurmasını bekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bizim için 3 tane dik bir şekilde fotoğrafımızı çerçeveye göre boşluklarını doldurdu. Bu yapay zeka ilk olarak çıktığında bildiğiniz gibi ölçülendirme yoktu. Biz bunları manuel bir şekilde yapıyorduk. Yani şöyle Ctrl Z deyip geri gelelim. Hemen şuradan clear deyip silelim. Fill değerimizi de background'a alalım. Tekrar crop aracımıza gelelim. Az bir şey şu yukarıdan, az bir şey de aşağıdan şöyle indirelim. Seçim aracımıza gelelim. Üst taraftan seçimimizi yapalım. Alt taraftan seçimimizi yapalım. Generate diyelim. OK diyelim. Yine yapay zekanın bizim için doldurmasını bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi manuel bir şekilde istediğiniz ebata göre doldurma işlemlerinizi ister dik ister yatay olarak veya uzun bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Tekrar Expand'e geldiğimizde eğer burada ölçülendirme yapmazsanız şöyle az bir şey yukarı aldığımızda veya şunu az bir şey aşağı indirdiğimizde Generate dediğimizde aynen bir önceki işlemde olduğu gibi manuel bir şekilde yerleştirme işleminizi yapabilirsiniz. Eğer ağırlıklı olarak sosyal medyaya içerik üretiyorsanız fill değerinizi Expand'e alıp hazır ölçüleri kullanmanızda fayda var. Ekstra özel bir işiniz olursa da diğer yöntemi kullanıp çerçevenizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben genelde dik paylaşımlar yaptığım için 16:9'u alıp ters çevirip bu şekilde doldurma işlemlerini yapıyorum. Sizlere de tavsiyem hazır ayarları kullanıp yaptığınızda daha iyi sonuçlar alıp çabuk bir şekilde fotoğraflarınızı büyütüp düzenleme işleminizi yapabilirsiniz. Hemen bir sonraki örneğimize geçelim. Evet, bu örneğimizde de fotoğrafımızda isterseniz yapay zekayı kullanıp veya araçlarımızdan Remove Tool'a geldiğimizde fotoğrafınızda istemediğiniz yerleri kolayca temizleyebilirsiniz. Şöyle yapalım. Aracımıza gelelim. Şu şekilde örneğin şu adamı şöyle seçelim. Şu kısmı da seçelim. Şuraları yapay zekadan silmesini isteyelim. Evet, gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde temizleme işlemini yaptım. Şimdi aynı şekilde Remove Tool aracımızı kullanıp bu işlemimizi yapalım. Şöyle silelim. Remove Tool aracımıza gelelim. Size'ımızı biraz düşürelim. Şu kısmı ve şu kısmı silmesini isteyelim. Evet, gördüğünüz gibi aslında Remove Tool aracımız da bir nevi yapay zeka aracı. Daha çabuk, daha seri bir şekilde fotoğrafınızda istenmeyen bölgeleri bu aracımızı kullanarak rahatlıkla silebilirsiniz. Hemen son örneğimize geçelim. Evet, son olarak özellikle grafik tasarımcıların çok kullandığı, benim de şahsen sevdiğim Gradient aracımıza gelen yenilik, yıllardır da değişmeyen efsane bir aracımızdır. Şimdi gelen güncellemede geçişlerimiz daha yumuşak olup komple fotoğrafın üzerinde işlemimizi artık rahatlıkla yapabileceğiz. Hemen katman panelimize gelelim. Fotoğrafımızın üzerine şöyle gece bir rengimizi atalım. Degrade geçişlerini daha iyi görmemiz açısından böyle bir renk tonunu uyguladım. Ufak bir hatırlatma yapalım. Yapay zekayı kullanmadığım zamanlarda şöyle penceremize gelip buradan barımızı, alttaki panelimizi görmek istemiyorsanız bu şekilde tikini kaldırabilirsiniz. Ben genelde çalışma ekranımın yapay zekayı kullanmadığım zamanlarda bu şekilde olmasını seviyorum. Siz isterseniz aynı yerden geri getirebilirsiniz. Şimdi Gradient aracımıza gelelim. Rengimizin siyah olduğuna emin olup buradan çalışmanıza göre isterseniz başka bir renk verip veya transparan olanı seçebilirsiniz. Buradan siyah seçip ayarlarımızı normale getirip opaklığımızı %100 verip bu şekilde şöyle bir aşağı doğru indirdiğimizde bir nevi geçişli bir şekilde ışıklandırma işlemini yapabilirsiniz. Katman panelinde verdiğimiz rengimizin degrade bir şekilde maskeleme işlemi olduğunu da görebiliriz. Fotoğrafınızın durumuna göre istediğiniz şekilde büyütüp ufaltıp şu kısımdan geçişini ayarlayıp hatta şu kısımdan şöyle tutup bu şekilde çalışmanıza göre işleminizi yapabilirsiniz. Aynı şekilde renk geçişleri için de geçerli. Onu da panelimizden buralardan istediğiniz renkleri çalışmanıza göre uyarlayabilirsiniz. Tabii ben bunu fotoğrafta göstermek istedim size. Siz kendinize göre isterseniz fotoğraflarda veya çalışmalarınızda uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok şeyi çalışmanızın üzerinde uyarlayabilirsiniz. Açıkçası ben bu özelliği çok sevdim. Benim gibi grafik tasarım işiyle uğraşanlar için de oldukça işimizi kolaylaştıracaktır. Bir ufak hatırlatma daha yapalım. Hocam bu özelliklerin çoğu Photoshop Beta'da vardı diyebilirsiniz. Doğru, vardı ama dediğim gibi iyileştirilmiş bir şekilde Photoshop 2024'de entegre edildi. Bir de şu soru çok geliyor bana. Bilgisayarımda Beta'da kurulu, Photoshop'la kurulu. Hangisiyle çalışayım diyen arkadaşlarımız var.
Şöyle söyleyeyim size. Günlük işinizi tabii ki Photoshop 2024'te kullanacaksınız. Herhangi bir gelen yeniliği takip etmek istiyorsanız da Photoshop Beta'yı da deneyebilirsiniz. Ama gündelik işlerinizi kesinlikle ve kesinlikle Photoshop'u kendi sürümünde çalışmanızda fayda var. Beta'yı kullanmanıza pek gerek yok. Hem de bilgisayarınızın diskinde boş yer kaplamamış olur. Benim size tavsiyem Photoshop 2024'ü indirin. Gönül rahatlığıyla kullanın. Son olarak bu yapay zeka teknolojisi daha da gelişecek. Photoshop'a yeni özellikler eklenmeye de devam edecek. Herhangi bir yeni bir özellik geldiğinde elimizden geldiğince de videosunu çekip sizi bilgilendireceğiz diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.